Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz güzel clutch modelini çalışacağız. Bunun farklı bir rengini çalışmıştım. Gördüğünüz zaman gerçekten çok fazla mesaj attınız bana. Ben de sizi kırmak istemedim. Bu projeyi öne aldım. Hemen çekimlere başladım ve 2 günde tamamladım. Aslında gerçekten oturulduğu zaman bir günde örülebilecek bir clutch bence. Çünkü ipimiz kalın, çok yüksek bir gövde çalışmıyoruz. Kafeslerden oluştuğu için gerçekten çok hızlı ilerliyor. Fakat bizler çekim yaptığımız için biraz daha ağır ilerliyor modeller yaparken. Şimdi şöyle öncelikle malzemeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz farklı malzemelerle de çalışabilirsiniz. Ama ben yeni çıkan bir rafya ile yaptım. Hicaz markasına ait pullu rafya ile yaptım arkadaşlar. Bükümlü rafyasıyla yaptım. Bakın şöyle kalın bir rafya, yıkanabilir bir rafya, ütülenebilir bir rafya aynı zamanda. Bu kadar kaldı ipim, o yüzden bu kadarını gösterebiliyorum size arkadaşlar. Kafes kısmını bu pullu ipiyle yaptım. Aynı tonda pulsuz ipi de var. Yani kalınlıkları aynı, sadece buna pul konulmamış. Şu düz kısımlarını da bu pulsuz iple yaptım. Böylece dengeli bir pul dağılımı oldu. Çok şık oldu bence. Ne kadar tükettiğime gelecek olursak bundan yaklaşık 180 gram tükettim. Bobinler 200 gramlık. Bundan da aşağı yukarı 50-60 gram tükettim arkadaşlar. Eğer elinizde bu ip yoksa buna alternatif olarak pamuk makromelerle, polyester makromelerle yapabilirsiniz. Kağıt ve diğer yerli rafyalarla yapabilirsiniz. Fakat kağıt ve rafyalarla yaptığınız zaman bir tık ölçüleriniz oynayacaktır arkadaşlar. Çünkü bu rafya biraz diğer rafyalara göre bir tık daha kalın. Yani epey kalın diyebiliriz aslında. Yani 4, 5, 6, 6,5 milim tığla bile örülebilecek kalınlıktaki bir rafya. Ama benim çantama gelecek olursak ben bu gövde kısmını, yani kafes kısmını 3,75 milim tığ ile ördüm. Bu sık iğne kısmını ise 3 milim tığ ile ördüm arkadaşlar. Biraz tok bir çanta olsun istedim. O yüzden bu numaraları tercih ettim. Örmesi çok rahat. Gerçekten çok yumuşak bir rafya. Hiç zorlanmazsınız örerken. Ama dediğim gibi bu rafya biraz kalın bir rafya. Projenizi çok doğru seçmeniz lazım bu rafyayı kullanırken. İsterseniz alıp deneyebilirsiniz. Aynı rafyadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce ben farklı rengini paylaşmıştım bu çantanın. Bakın kese kağıdı rengini paylaşmıştım. Şablon olarak tamamen aynı çalıştım. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Sadece çok ufak tefek revizelerim oldu. O da nedir derseniz. Bakın şimdi burada bu çantada birleştirmeyi yaparken şu başlangıç ek kısmı biraz aşağıda kalıyor. Yani tabanın altında gibi kalıyor. Aslında ben bunu yaparken bunu düşündüm. Tabandan sonra bir sıra düz ördüm ki toparlasın ve biraz kıvrılsın, ama yeterli gelmemişti. Burada bir sıra daha fazladan ördüm ve bakın biraz toparladı. Şöyle de gösterebilirim. Yani iyice buradan dipten başlamıyor. Bir tık yukarıdan başlıyor ekimiz. Yani şöyle oturunca çünkü birazcık çantamız çöküyor. Yani şu taban kısmına oturduğu için çok altta kalıyordu. O yüzden öyle bir iyileştirme yaptım. Diğer bir iyileştirme de şu kaydırmada oldu. Burada ben sadece tek lobdan kaydırma yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaptım. Birleştirmemi de bu şekilde yaptım. Bakın birleştirmemi de göstereyim. Birleştirmemi de bu şekilde yaptım. Bunda ise biraz daha tokluk kazandırmak için 2 lobdan yaptım kaydırmamı. Bakın 2 lobdan yaptım. Görünüşü de bakın bu şekilde oluyor. Görülüyor mu? Bunun da görünüşü bu şekilde. Aslında hiçbir fark yok aralarında. Sadece bazı noktalarda revize yaptım. Şu şekilde mıknatıs kullanıyoruz arkadaşlar. Aslında ilk paylaştığım zaman bu mıknatıslar görünmemiş zannedersem. Yani ben çok farkında değildim. Ama gelen yorumlardan bunu anladım. Çünkü herkes bana şöyle sorular sordu. Bu çantada hangi mekanizmayı kullandınız? Nasıl bir burs kullandınız? Halbuki ben burs kullanmadım arkadaşlar. Tamamen burada tekniği sık iğneden oluşturdum. Yani çok düşük numaralarla ördüğüm için sert bir görüntü kazandırdım. O da böyle çantaya bir tokluk verdi. Ama dediğim gibi sadece ip ve mıknatıs bu çantada kullandığım malzemedir arkadaşlar. Ölçüleri şöyle paylaşalım.
Bakın şöyle kabaca ölçeceğim. 30 santim. Şurayı ölçtüğüm zaman burası 36 santim. Şu yüksekliğimi ölçtüğüm zaman şöyle ölçeyim. 16 santim arkadaşlar. Şöyle oturttuğum zaman, bakın şöyle oturttuğum zaman 16 santim. Yani 33'e 16 santim boyutlarında bir clutch diyebiliriz. Gerçekten çok ideal boyutlarda oldu. Siz eğer daha yüksek seviyorsanız biraz daha yüksek çıkabilirsiniz ama bana göre bu tarz clutchlar çok daha şık oluyor. Yani ben bu şekilde daha çok seviyorum. Bir de bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu çantaya astar çok yakışır. Yani ben çok yakıştırırım. Çünkü buradaki kafesin boşluğu çok fazla değil arkadaşlar. Ve aynı tonda bir astar kullandığınız zaman gerçekten çok şık olur. Arkadan sırıtmaz. Şöyle açtığınız zaman temiz, güzel bir görüntü olabilir. Zengin durabilir. Yani açıkçası buna ben yakıştırdım. Hatta tabanımız kafesten oluştuğu için çok fazla sert değil. İsterseniz bunu daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Yani kumaşınızın arasına keçe koyabilirsiniz. O şekilde bir astar hazırlayabilirsiniz ve gerçekten çok daha zengin ve gösterişli bir clutch olur. Ama ben astarla uğraşmak istemiyorum derseniz benim gibi, ki ben de bunu astarlamayı düşünüyorum. Şu etapta buna vaktim yok ama ileriye dönük ben de bu iki tane çantamı astarlamayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi eğer bunu yapmak istemiyorsanız bu şekilde bile kullanılır. Yani kesinlikle bu şekilde kullanılan çantalar da var. Çok böyle çökecek tarzda bir çanta değil. Kalın bir ipten ördüm ve gerçekten tok bir görüntüsü var. Ama astarla çok daha kullanışlı hale gelecektir. Evet, söylemek istediklerim bu kadar. İsterseniz artık yavaş yavaş yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi çantamızın yapımına başlıyoruz. Şuradaki trabzanlar için şu şekilde pullu rafya kullanacağım arkadaşlar. Hicaz marka. Şu sık iğnelerini yapmak için ise aynı markanın düz bükümlü rafyasını kullanacağım. Evet, şimdi başlayalım. Bakın 6,5-3,75 milim tığla öreceğim. Birazcık daha sertlik kazansın istiyorum. Evet, şimdi zincir çekerek başlayacağız. Her zamanki başlangıç zincirimle başlayacağım. Artık benim tariflerime alışkın olanlar o yöntemi biliyorlar. Özellikle burada bu yöntemi kullanmanızı öneriyorum. Çünkü tabanımız kafeslerden oluşacağı için biraz sertlik olması gerekiyor arkadaşlar. Bu yöntemle yaptığımız zaman biraz daha sert oluyor. Evet, şöyle birazcık uzunca bir ip ayırıyoruz. Bir tane kilitle başlıyoruz. Daha sonra bu ayırmış olduğumuz ipimizden tığımıza şu şekilde bir kez doluyoruz. Çok fazla sıkmayalım bu başlangıcı. Şu gelen ipimizden alıyoruz ve iki tanesinden geçiriyoruz. Bu bizim birinci zincirimiz. Şimdi buraya bir tane belirleyici koyalım. Tekrar tığımıza bir kez bu şekilde doluyoruz. Tığımda iki tane var. Gelen ipten alıyoruz ve ikisinden geçiriyoruz. Tekrar doluyoruz. Gelen ipten alıp ikisinden geçiriyoruz. Bu şekilde toplam 24 adet zincir çekiyoruz. Evet, 24 adet zincirimi çektim. Bir adet zinciri şu şekilde çekiyoruz ve buraya bir tane belirleyici koyuyoruz. Bakın tam şu ilmeğime belirleyicimi koyuyorum. Şimdi sık iğnelerimize başlıyoruz. Birinci sırayı sık iğneyle yapacağız. Köşeleri 3 ile döneceğiz. Şimdi bakın şurada tepelerim var. Bir de burada tepelerim var. Buranın ilk lobunu alıyorum ve şuranın lobunu alıp bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Başlıyoruz. 24. zincirimden başlıyorum. Bakın şu şekilde ilmek alıyorum ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra diğerine geçiyorum. Bu arada ipimizi birazcık gezdirelim.
Çok fazla değil çünkü ipimiz kalın. Bir iki tane ilmekten gezdirirsek yeterli olur. Bakın şu şekilde alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Artık gezdirmeyeceğim. Devam ediyorum. Bakın şu şekilde aldım. Sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi sıranın sonuna kadar yapıyoruz. Evet, şimdi sıranın sonuna geldim. Bakın burası benim ilk tepem. Buradan itibaren sayacağız. Yani şablonu oturttuğumuz için buradaki sayı önemli. Bakın ilk tepem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın burada bir tane son sık iğnem kaldı. Bu sonuncusuna 3 tane sık iğne yapacağız. Belirleyicimizi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya şu şekilde batıyorum. Ve birinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buraya sarı belirleyicimizi koyalım. Dönüşümüzün birinci ilmeği. Aynı noktaya, aynı zincire batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bu arada ellerim çok terliyor arkadaşlar. Havalar çok sıcak. Bundan dolayı biraz zorlanıyorum şu an. Şimdi ikinci sık iğnemize belirleyicimizi koyuyoruz. Ve aynı noktaya, aynı zincire üçüncü kez batıyorum. Ve üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Buraya da sarı belirleyicimi koyuyorum. Şimdi devam ediyoruz. Karşı tarafa geçeceğiz. Burada 23 tane sık iğnem vardı. Bu karşı tarafta da 23 tane sık iğne yapacağız. Şimdi burası benim boşluğum. İlk batacağım nokta, bakın ilk tepe olacak. Onu karıştırmayın. Şuradan başlayacağım. Bakın. 2 tane loba batarak devam ediyorum. Birazcık zor oluyor. Şu şekilde. Evet, bu şekilde sık iğnelerimize devam ediyoruz. Buraya kadar 23 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sonuncusunu beraber yapalım. Evet, şimdi sıranın sonuna geldim. Şu belirleyiciyi saymadan burayı toplam 23 tane sık iğne yapacağız. Aynen bu tarafta olduğu gibi. Şimdi ben 22.sini yaptım. Sonuncusunu yapıyorum. Bakın şu şekilde battım. Ve 23. sık iğnemi yaptım. Şimdi burada ilk zincir çektiğimizde yeşil bir belirleyici koymuştuk. Onu çıkartıyorum. O noktaya 3 defa batacağız. Bakın şimdi tığımı soktum. Şu şekilde ilmek aldım. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya yeşil belirleyici takalım. Şimdi o noktaya yine batıyorum
ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şurada ip ayrılmam oldu arkadaşlar. Ona bir bakayım. Evet. Birinci sık iğnemi yaptım. Aynı noktaya batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Buraya da yeşil belirleyici takalım. Şimdi yine aynı noktaya batıyorum ve üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Evet. Burada 3 tane sık iğne ile dönüş yaptık. Burada da 3 tane sık iğne ile dönüş yaptık. Şimdi bakın buraya bu kenara ait ilk ilmeğimize belirleyici koymuştum. Şimdi o noktadan kaydırmayla birleştirme yapacağız. Daha sonra özel yöntemle çıkacağız ve ikili trabzanlarımıza başlayacağız. Şimdi öncelikle ölçü paylaşayım arkadaşlar. Şimdi ilk zincirimin ölçüsünü paylaşmadım çünkü orada tam net ölçü çıkmaz arkadaşlar. Belki bol çekersiniz, belki gevşek çekersiniz. İlk ölçü burada ortaya çıkar. Birinci sıranın ölçüsü şöyle ölçtüğüm zaman bakın 16 santim. Yaklaşık 16 santim. Şimdi bunu çıkartıyorum. Şu sık iğnenin bakın tepesine batıyorum. Şu şekilde ilmek alıp kaydırıyorum. Şimdi bu kaydırmanın olduğu ilmek önemsiz bir ilmek arkadaşlar. Yani aslında biz 3 sık iğneden sonra direkt trabzana geçiş yapmış oluyoruz. Yani ikinci, üçüncü sıralarda kaybolmuş olacak. Yani bu ilmek diye saymayın bunu. Şimdi bakın bu sıranın ilk ilmeğine kaydırma yaptım. İlk trabzanımı buraya bu ilmekten oluşturacağım. Daha sonra bakın şuradaki ilmeği atlayacağım ve ikinci trabzanımı yapacağım. Daha sonra bu ilmeği atlayacağım, diğer trabzanımı yapacağım. Bir sık iğne atlayarak ikili trabzanlar yapacağız. Şimdi kaydırmamızı bu şekilde yaptıktan sonra ipimizi şu şekilde uzatıyoruz. Bir tur şu şekilde çeviriyoruz. Gelen ipimizden alıyoruz ve şu aradan geçiriyoruz. İlmeğin içerisinden değil, aradan geçiriyoruz. Bakın şu şekilde. Tığımda 2 tane var. Şimdi buradan alıp 2 tanesinden geçiriyoruz. Böylece kalın bir trabzan yapmış oluyoruz. Yani bacağını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Çok fazla sıkı olmayan 2 zincir çektim. Şimdi devam ediyoruz. İpimizi doluyoruz. Bakın burada sokmuş olduğum ilmek birinci ilmeğim. Bir tanesini boş bırakıyorum. Buna trabzanımı oluşturuyorum. 1, 2. 2 defa da çekerek ikili trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi burada bakın özel yöntemle çıkış yapmıştım. 1, 2 tane zincir yapmıştım. Şuraya şöyle birinci zincire belirleyici koyalım. Geldiğimizde burayla birleştirme yapacağız. Araya bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Bir tane sık iğne atlıyoruz. İkincisinden giriyoruz. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Tekrar bir zincir yapıyoruz. İpimizi doluyoruz. Bir sık iğne atlıyoruz. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Farkındaysanız çok yüksek trabzanlar çekmiyorum. Yani orta uzunlukta olabilir. Trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bir sık iğne atlayarak ve bir zincir oluşturarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Kafes yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam edelim. Şu belirleyicinin önüne kadar gelelim. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ikili trabzan yaptım. Burada 2 tane ilmeğim var. Şimdi bir sık iğneyi atlıyoruz. Buraya 12. trabzanımızı oluşturuyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve buraya son ikili trabzanımı yapıyorum.
Böylece 12 tane ikili trabzan kafes olarak sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kafes olmuş oluyor. 11 boşluğumuz olmuş oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi burada dönüşü her bir sık iğneye 2 tane ikili trabzan yaparak yapacağız. Yani toplam 6 tane ikili trabzanımız olacak. Fakat hepsinin aralarında zincir olacak. Birinci belirleyicimi çıkartıyorum. Zincirimi çekmiştim. İpimi doluyorum ve çıkarttığım noktaya tığımı sokuyorum. Şimdi önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Araya bir zincir yapıyorum. Yine aynı noktaya ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. İkinci gruba geçiyorum. Bu belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya tığımı sokup bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve yine aynı noktaya ikinci trabzanımı yapıyorum. Şimdi buraya isterseniz belli oluyor ama yine de belirleyici koyalım. Bakın birinci grubum, ikinci grubum. Şimdi üçüncü grubu yapacağız. Araya yine zincir çekiyorum. Ve belirleyiciyi çıkarttığım noktaya 2 tane ikili trabzan yapacağım. Birincisini yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum ve ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Şurada ipimde bir kopukluk var. Şimdi ne yaptık? 1, 2, 3 tane ikili grup yapmış olduk. Buraya da tekrar koyalım arkadaşlar bitişine. 6. trabzanın tepesine. Şimdi devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve hemen bakın sık iğne atlamadan gelen sık iğnenin tepesi boşluğuna batıyoruz. Bu kenarları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz. Artık bir sık iğne atlayarak devam ediyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Şu belirleyicinin önüne kadar gelelim. Evet, şimdi bakın belirleyici koymuştuk. Bu dönüş köşesinin en sonuna. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane trabzan yaptım. Bakın 2 tane ilmeğim var önümde. Birini atlayacağım. Sonuncusuna trabzanımı yapacağım. İpimi doluyorum. Bir sık iğne atlayıp 12. ikili trabzanımı yapıyorum. Böylece 11 kafes 12 tane ikili trabzan yapmış olduk. Aynen burada olduğu gibi. Şimdi üçlü dönüş köşesine geldik. Yine aynı şeyi yapacağız. Burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Her bir sık iğneye iki tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Belirleyiciyi çıkarttık. Çıkarttığımız noktaya İlk ikili trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Aynı noktaya batıyoruz.
ve ikinci ikili trabzanını yapıyoruz. Böylece ilk grubu oluşturduk. Şuraya. Evet, şimdi buraya yine grubun başına belirleyicimizi koyduk. Yine bir zincir çekiyoruz. İkinci gruba geçiyoruz. İlk trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Ve yine aynı noktaya batarak ikinci trabzanımı yapıyorum. Birinci grubum, ikinci grubum. Şimdi araya yine bir zincir çekiyorum. Son belirleyicimi çıkartıyorum. Oraya da 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1, araya bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum ve 2. Yani hepsinin aralarında zincir var arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tane grubum var. 6 tane trabzana çıkmış olduk burada. Şimdi burada yine şuraya belirleyicimi koyalım. Şimdi grubumuzu tamamladık. Buraya birleştirme yapacağız. Yani hatırlarsanız mavi bir belirleyici koymuştum ilk zincirimize. Öncelikle bir zincir çekiyoruz. Belirleyicimizi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya tığımızı sokuyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde birinci kafes sırası bitmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz düzelteyim. Öyle ölçü vereyim. Şöyle ölçtüğüm zaman 19 santim. Şöyle ölçtüğüm zaman yaklaşık 4 santim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada pullu iple çalıştığımız için arkalı önlü öreceğiz yine. Yani buradan çıkış yapacağız ve ters çevireceğiz. Bu taraftan itibaren örmeye başlayacağız. Yine aynı şekilde şu şekilde uzatıyorum ipimi. Bir tur çeviriyorum. Buradan alıyorum ve bakın aradan geçiriyorum. İlmeğin içinden değil, aradan geçiriyorum. Ve şu şekilde alıp 2 ilmekten geçiriyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Hatta hemen birincisine belirleyici koyalım. Birleşme noktamız orası. Şöyle ters çeviriyorum. Ve şu noktayla başlıyorum. Bakın belirleyici koyduğum noktadan başlıyorum. Şimdi burada her bir trabzanın üzerine yine çift batacağım arkadaşlar. Yani bir tek bir çift yapmayacağım. Klasik oval tabanlardaki gibi yapmayacağım. Burada toplam 6 tane trabzanım var. Toplam 12 trabzana yükseltmiş olacağım. Araları da zincir olacak. Şimdi ipimi doluyorum. İlk trabzana şu şekilde tepesine batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum ve yine aynı noktaya batıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Bakın burada başlangıcıydı bu dönüş köşesinin. İlkine 2 tane trabzan yapmış oldum. Devam ediyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Gelen trabzanın tepesine batıyoruz. Ve trabzan oluşturuyoruz. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Yine aynı tepeye, aynı noktaya batıyorum ve çiftlemiş oluyorum. Birinci grubum, ikinci grubum. Araya bir zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Gelen trabzanın tepesine batıyoruz ve buraya da yine çift yapacağız. Birincisini yaptım. Araya zincir çekiyoruz. Aynı noktaya batıyorum ve ikincisini yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane grubum oldu. Şu ana kadar 6 tane ikili trabzanım oldu. Zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Gelen trabzanın tepesiyle devam ediyorum.
Araya zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum ve çiftlemiş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 tane noktam kaldı. Gelen trabzanla devam ediyorum. Birincisini yaptım. Zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve ikili trabzanımı oluşturuyorum. Böylece çiftlemiş oluyorum. Kaç oldu? Şuradan başlıyor. Burası bizim birleşme noktamız. 1, 2, 3, 4, 5 tane grubum oldu. 10 tane trabzanım var. Zincir çekiyorum. Son noktam. Trabzanın tepesine batıyorum. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar batıyorum. Böylece çiftlemiş oluyorum. Bakın buradan başlıyor, burada bitiyor. Şöyle baktığınız zaman gayet muntazam oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Biraz bol oldu. Bir zincir çekiyoruz, ipimizi doluyoruz ve ilk trabzanla devam ediyoruz. Aralara zincir çekerek devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Kafeslerimizi oluşturuyoruz ve bakın burası benim diğer tarafın dönüş noktasının ilki. Yani ilki burası. Burayla çift yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Buraya kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi sıranın sonuna geldim. Son trabzanın üzerine battım. Bakın buradan saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yine trabzanla devam etmiş oldum. Şimdi dönüş köşesine geldik. Bir zincir çekiyoruz önce ve başlıyoruz çiftlerimize. Araya zincir çekiyoruz ve aynı noktaya batıyoruz. Şimdi burada belli oluyor. Belirleyici koymanıza gerek var mı bilmiyorum. Yani çiftlerin başı ve sonu belli oluyor. Eğer karıştırıyorum derseniz şuradan itibaren belirleyici koymaya başlayabilirsiniz. Ama sık iğne olmadığı için çok net anlaşılıyor. Şimdi araya bir zincir çekiyorum. İkinci trabzana geçiyorum. Birincisini yaptım. Zincir çekiyorum ve aynı noktadan ikincisini yaparak çiftlemiş oluyorum. Bakın burada bir, burada ikinci grup. Devam ediyoruz. Zincir çekiyoruz. Diğer trabzanla devam ediyoruz. Bu trabzanın tepesine yine 2 tane trabzan yapacağım. Ama arada zincir yapıyoruz arkadaşlar. Onu unutmayın. Bakın 1, 2, 3 grup oldu. Şimdi yine zincir çektim. 4. trabzanın tepesine batıyorum. Buraya da 2 tane trabzan yapacağım. Aradaki zinciri unutmuyoruz. Bir zincir çektim. Diğer trabzana geçtim. Birincisini yaptım. Araya zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batarak ikinci trabzanımı da yaparak çiftliyorum. Devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. Son noktaya geldim. Trabzanın tepesine batıyorum ve birinci trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batarak çiftlemiş oluyorum. Şöyle bakın, göstererek belirleyici koyayım. Bu benim ilk grubum. Başına koyuyorum şöyle.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grup yani 12 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum ve düz tarafa geçiyorum. İlk trabzanla devam ediyorum. Trabzanın tam tepe noktasına arkadaşlar batıyoruz. Ona da dikkat edelim. Aralarda bir zincir çekmeye devam ediyoruz. Ve her bir trabzanın tepesine batarak kafeslerimize devam ediyoruz. Evet, şu düz kısmı yapıp şu birleştirme noktasına geliyorum. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Burada sonuydu, yani bu döngünün sonuydu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi burada bakın bir tane trabzanla başlamıştık, 12 olacak. Bu tarafta da 12, bu tarafta da 12. Yani onu karıştırmayın. Şimdi burada birleştirme yapacağım. Özel çıkış yapmıştım. Birinci zincirden, hatta koymuştum belirleyici, pardon. Şu belirleyicinin olduğu noktadan bir zincir yaptım. Birleştirmemi yapacağım. Kaydırma ile yapıyoruz. Yine aynı yöntemle çıkış yapacağım. Şimdi burada artık ölçü paylaşımı yapmayayım ya da yapayım mı? İsterseniz yapayım. Sonunda yapacaktım ama şöyle bakın 21 olmuş. 21'e 6. Şimdi burada 3. sıraya çıkış yapıyoruz. Şimdi yine özel yöntemle çıkış yapacağız. Ters çevireceğiz. Bakın şöyle ters çevireceğiz ve ters yönde öreceğiz. Yani pullarımız bir önde bir arkada toplanmış olacak. Şimdi şu şekilde uzatıyorum. Bir tur çeviriyorum. İpimden alıyorum ve aradan geçiriyorum. Ve şu şekilde ikisinden geçiriyorum. 2 tane zincir yapıyorum. Yine buraya belirleyici koyalım birinci zincirimize. Birleştirme noktası olmuş oluyor. Şimdi şöyle ters çeviriyorum. Yine ipimi doluyorum ve ilk trabzanla kafeslerime başlıyorum. Aralara bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde kafeslerimizi oluşturuyoruz. Şu sarı belirleyicinin önüne kadar geliyoruz. Şimdi bakın buradan itibaren 12 tane trabzanımı yaptım. Burası ilk çiftim. İlk çiftin belirleyici koyduğum noktasıyla başlayacağım. Şöyle baktığım zaman biraz daha bu tarafa kayış var. Dolayısıyla ben çiftle başlayacağım bu sırayı. Yani onu kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve ilk gelen trabzana, yani dönüş köşesindeyim şu an. Bir tane çift yapıyorum. Yani araya bir zincir çekerek 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi isterseniz buraya yine koyalım belirleyicimizi. Döngünün başına. Bakın bu şekilde koydum. Ve devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi bir çift yaptım. Gelen trabzana, bakın gelen trabzana bir tek yapacağım. Bir tek yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi geçtim diğer trabzana. Buraya çift yapacağım. Tek çiftle başlıyorum. Araya bir zincir çekerek yapıyorduk. Artık çiftin ne olduğunu anladınız. 2 tane trabzan yapıyoruz ama arada zincir oluyor. Bakın bu şekilde oluşturdum. Araya bir zincir çekiyorum ve yanına tek yapıyorum. Yani bir tek trabzan yapıyorum. Araya zincir çekiyorum. Bakın bir çift bir tek, bir çift bir tek.
Bu birinci grubum, ikinci grubum. Şimdi üçüncü gruba geçtim. Çiftle başlıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Araya zincir çektim. Aynı noktaya ikinci trabzanımı yapıyorum. Ve böylece çiftlemiş oluyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Gelen trabzana tek yapıyorum. Yani sadece bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece üçüncü grubumuzu tamamladık. Yani bir grup, bir çift, bir tekten oluşuyor arkadaşlar. Anladınız herhalde. Şimdi araya zincir çekiyorum ve yeni bir gruba başlıyorum. Çiftle başlıyoruz. Çiftimi yaptım. Şimdi araya zincir çekiyorum. Yanına tekini yapıyorum. Yani bir trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyoruz. Yeni gruba başlıyoruz. Çiftle başlıyorum. Çiftimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanın üzerine tek yapıyorum. Şimdi şöyle bakalım, bir yanlışlık var mı? Bir çift, bir tek birinci grubumuz. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Yani 1, 2, 3, 4, 5. grubu tamamladık. Şimdi son gruba geldik. Bakın son gruptayım. Bir zincir çekiyorum. Gelen trabzana çift yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve şu noktaya tek yapıyorum. Dönüşün sonu. Bu belirleyicimizi bu dönüşlerin başına ve sonuna koyuyoruz. Bakın ne kadar düzgün oluyor. Toplam 6 grup yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Zincir çekiyoruz ve ilk trabzanla kafeslere başlıyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Nereye kadar geliyoruz? Bakın burada 6 tane çiftim var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu çiftin ilkine, yani döngümüzün başına kadar geliyoruz. Burası da döngümüzün sonu. Şimdi buraya kadar geliyorum. Evet, şimdi buradan buraya geldim. Yine 12 tane trabzanım var arkadaşlar. Şimdi döngümüzün içine girmeye başlıyoruz. Bir zincir çektim ve çiftle başlıyoruz. Aynen, çiftle başlıyoruz. Artık çiftin ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. O yüzden çok detaylı anlatmıyorum. Çift olunca aynı trabzana 2 tane trabzan yapıp araya zincir çekiyoruz. Şimdi çiftimi yaptım. Yanındaki trabzana tek yapıyorum. Tek bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi gelen trabzana bir çift yapıyorum. Çiftimi yaptım. Gelen trabzana tek yapıyorum. Zincir çekiyorum. 1, 2, 2 grubu tamamlamış oldum. Üçüncü gruba başlıyorum. Çiftle başlıyorum.
zincir çekiyorum ve yanına tekini yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yeni gruba başlıyorum. Çiftle başlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve yanına tek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeni gruba başlıyorum. Çiftle başlıyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve yanına tekini yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve son gruba geldim arkadaşlar. Bakın son gruba geldim. Burası birleştirme noktam. Şimdi çiftle başlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu son belirleyiciye, döngümüzün sonuncusuna tekle bitirmiş oluyorum. Evet. Şöyle bir ölçü paylaşımı yapayım. Böylece her sırada ölçmüş olduk. 24 santime ulaştım. Burada da yaklaşık 8,5 santim. Şimdi buraya birleştirme noktasına, yani birinci zincirden kaydırma yapıyoruz. Şu şekilde, pardon, şuraya zincir yapıyoruz önce arkadaşlar, onu unutmayın. Birleştirme yaparken son trabzanla bir zincir yapıyoruz. Şu şekilde birleştiriyoruz. Yani 3 tane kafes sırası bitirdik. Bir tane sık iğne, 1, 2, 3, 3. kafes sırasını bitirdik. Şimdi diğer kafes sırasına başlayacağız. Yine aynı şekilde bakın uzatıyorum. Şu şekilde döndürüyorum. İpimden alıyorum ve trabzanımın bacağını oluşturuyorum. Ve 2 tane zincir çekip ters çeviriyorum. Şimdi burada dönüş noktasıyla başlıyoruz. Tekle bitmiştim arkadaşlar. Burası benim ilk noktam. Bir çift bir tekle bitirmiştik. Bakın bir çift bir tekle bitirmiştik. Bu taraftan göstereyim. Tekin üzerinde döngümüz bitmiş oluyor. Burada da çiftle başlamıştık. İlk çiftin bakın şu noktasına koydum. Çiftle başlamıştık. Bir çift bir tek, bir çift bir tek. Tekle bitirmiştik. Tekle bitirdik. Burada ne yaptım? Çiftle başladık ve evet tekin üzerine koymuş olduk bu sarı belirleyiciyi. Şimdi devam edelim. Şimdi tekle bitmiştik. Buradan itibaren başlıyoruz. Ne yapacağız? Burada tekle bitmiştik. Yine çiftle başlayacağız arkadaşlar. Bir çift iki tek yapacağız. Bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya batıyorum. Şimdi buraya koyalım.
Bu ek yerine koymuyorum artık. Birinci zincirden birleştirme yaptığımızı biliyoruz. Sadece şu döngünün başına koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bir çift yaptıktan sonra önümde bir çift var. Onun üzerine 2 tek yapacağım. Bir zincir çekiyorum. İkinci trabzana geçtim. Çiftin ikinci trabzanına. Ve tek yaptım. Buradan başladım. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek diye gidecek. Şimdi zincir çektim. Gelen tekli trabzanın üzerine çift yapıyoruz. Artık çiftin ne olduğunu öğrendik. Zincirimi çektim. Şimdi burada çift var. Her birine birer tane trabzan yapacağım. Birincisini yaptım. Şimdi ikincinin üzerine ikinci tekimi yaptım. Bir çift, iki tek. Devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şimdi önümde bir tek var. Üzerine çift yapacağım. Çiftimizi nasıl yapıyoruz? Araya zincir çekerek yapıyoruz. Unutmayın onu. Bir zincir çekiyorum. Yani aslında her bir trabzanın arasına zincir çekmiş oluyoruz. Onu fark ettiniz sanırım. Şimdi bir çift var. Hepsine birer tane trabzan yapıyoruz. Yani 2 tane tek yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Önümde tek var. Bir çift yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 tane tek yapıyorum bu çiftin üzerine. Her bir trabzanın tepesine batarak birer tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi tek var önümde, çift yapıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Önümde çift var. 2 tane tek yapıyorum. Birincisini yaptım. Gelen trabzana ikinci tekimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın bir tek bir çiftim kaldı. Son grubum kaldı. Tekin üzerine çift yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Son çiftim kaldı. Bakın bunların üzerine birer tek yapacağım. Ve tamamlamış olacağım. Döngümüzün son noktasına belirleyici koyuyoruz. Ne yaptık? Bu yeni sıramızda bir çift iki tek yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve ilk trabzanla devam ediyoruz.
kafeslerimizi oluşturuyoruz. Ve şu sarı belirleyicinin önüne kadar geliyoruz. Evet, şimdi ikinci dönüş köşesine geldik. Belirleyici koyduğumuz döngünün başındaki trabzanla başlıyoruz. Zincirimi çektim. Trabzana batıyorum ve bir çift yapıyorum. Yine bir çift, iki tek yapacağız yani. Araya zincir çekiyorum. Önümde bir çift var. Her bir trabzana birer tane trabzan yapıyorum. Tek var önümde. Çiftle başlıyorum. Şöyle pulum sıkıştı arkadaşlar. Tekin üzerine çift yapıyorduk. Şimdi çift var önümde. Her bir trabzana birer tane trabzan yapıyoruz. 2 tek yapmış oluyoruz. Bir çift, 2 tek. Şimdi tek geldi önüme. Çift yapıyoruz. Şimdi çift geldi. Birer tane tek yapıyoruz her bir trabzanın üzerine. Diğer köşede ne yaptıysak aynısını yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden hızlı geçiyorum biraz. Şimdi tek geldi. Bir tane çift yapıyoruz üzerine. Şimdi tekin üzerindeyim. Çift yapıyorduk. Çift geliyor şimdi. Onun üzerine 2 tane tek yapacağım. Her bir trabzanın üzerine ayrı ayrı teklerimi yapacağım. Şimdi bir tek bir çift. Tek var önümde. Üzerine çift yapıyorum. Çiftin üzerine teklerimi yapıyorum. Şimdi son bir grubum kaldı. Bakın bir tek, bu da bir çift. Tekin üzerine çift yapacağım. Zincirimi çektim. Şuradaki çiftin üzerine teklerimi yapacağım. Birincisini yaptım. Sonuncusunu da belirleyicinin üzerine yapacağım. Ve tamamlayacağım. Evet. 1, 2, 3, 4. Dördüncü kafes sırasındayız. Şimdi düz kısma geldik. Burayı artık tamamlayın arkadaşlar. Bakın ilk trabzanla kafeslerimizi oluşturuyoruz. Şu noktaya kadar geliyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın son trabzana battım.
Şimdi burada artık belirleyicilerin önemi yok arkadaşlar. Bunları da çıkartıyorum. Şimdi burada bakın, bu 4. sıra kafes sıramız. Toplam 72 tane trabzan saymanız lazım. Boşluktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Şu trabzanlardan 1, 2, 3, 4, 5 diye sayacaksınız. Bununla beraber toplam 72 tane trabzanınız olacak. Şimdi bu 5. sırayı düz öreceğiz. Şurası bizim bağlantı noktamızdı. Bir zincir çekiyoruz. Şu 1. zincirden birleştiriyoruz. Kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Sadece başını göstereceğim. Bakın şöyle uzatıyorum. Yine aynı şekilde çeviriyorum. Buradan aradan geçiriyorum ve trabzanın bacağını oluşturuyorum. Yine 2 zincir çekiyoruz ve şu şekilde ters çeviriyoruz. İpimizi doluyoruz ve ilk trabzanla başlıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. sırayı yapıyoruz. Bu sırada hiç artış yapmadan böyle geleceğiz. Her bir trabzanın üzerine batacağız. Aralarda zincirimizi yapacağız. Geleceğiz ve şu başladığımız noktaya bakın 1, 2, ikinci zincirden birleştirmemizi yapacağız. Şimdi bu sırayı düz olarak tamamlıyorum ve geri geliyorum. Evet, bir sıramı düz dönüp sıranın sonuna geldim. Yine bir zincir çektim. 1. zincirden birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi bundan sonra bir sıra daha düz geçeceğiz. Birazcık şöyle istiyorum, kavis alsın çantamız. Çünkü ek yeri tam böyle dibine gelsin istemiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın burada çok böyle alttan başlıyor. Aslında bir sıra düz geçmeme rağmen çok fazla kavis yapmadığı için o şekilde oldu. Şimdi bir sıra daha düz öreceğiz ve sonrasında artık parçayı ikiye ayırıp, yani şuradan orta noktadan ayırıp bir bu kısmını bir bu kısmını öreceğiz. Şimdi devam ediyoruz aynı şekilde. Aynı yöntemle bu şekilde çeviriyorum. Şöyle aradan giriyorum. İkisinden geçiyorum ve 2 zincir çekiyorum. Yine ters çeviriyorum arkadaşlar. Bir ters bir düz örüyoruz çünkü. Burada ilk trabzanla başlıyorum. Artış yapmıyoruz. Tığ numaram 375. Sıkarak ilerliyorum. Çok böyle gevşek yapmayalım arkadaşlar. Birazcık böyle artık çantamız kavis alsın, kıvrılsın. Çünkü burası artık taban kısmı değil. Aslında artık yavaş yavaş gövdeye çıkıyoruz. Evet, bu şekilde bir sıra daha örüyorum. Şuraya geliyorum, birleştiriyoruz. Daha sonra ipimizi keseceğiz ve yeni ip takacağız arkadaşlar. Gövdeye 2 ayrı parça halinde devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldim. Bakın bir tane sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan sırası yapmış oldum. Şimdi yine 1. zincire tığımı sokuyorum. Bakın zincirimi unutmadım. Zincirimi çektim. Ve öyle kaydırma yapıyorum. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Bakın istediğim gibi şu kıvrılmanın sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Bu arada ütümü bu son sırayı yapmadan önce yapmıştım. Dolayısıyla 5. sırada dümdüz olmuştu. Şimdi burada zaten ütü yapsam da bakın bu kıvrılma bu şekilde kalır. Ütü yapsam da zaten şuralardan şu şekilde yaparım. Çok fazla düzleştirmem.
Evet, şöyle el ütümüzü yapalım. Gayet güzel olacak. Şimdi bundan sonra artık burada ipimizi kesiyoruz. Burada pul varsa çıkartıyoruz. Bakın şu şekilde çıkartıyorum. Burası benim, bakın, tabanımın düz tarafı, burası iç tarafı. Dolayısıyla şu tarafta gizleyeceğim arkadaşlar. İğne yardımıyla yaparsanız çok daha rahat oluyor. Deliği geniş bir iğne seçmeniz lazım. Şimdi nasıl yapacağım? Bakın şöyle şuradan gireceğim önce. Bakın şuraya geçiş yaptım. Şimdi bu trabzanın bacağından ineceğim. Trabzanlı işlerde ipinizi gizlerken hep trabzan boyunca ilerlemelisiniz arkadaşlar. Belli olmayacak şekilde birazcık gezdirelim. Yeterli. Şurada kesiyorum. Şimdi bu noktada artık ütü yapmayacağım. Çünkü tabanımı ütü yaptım. Artık finalde ütü yaparız arkadaşlar. Gerek yok. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Belirleyicilerle bu parçayı iki eşit parçaya ayıracağız. Şuradan şurası ve şurası şeklinde. Şimdi bakın şöyle orta noktama denk gelecek şekilde bir tane belirleyici buraya koyuyorum. Bir tane de farklı belirleyici diğer trabzanın bacağına koyuyorum. Şöyle rastgele bakıyorum. Daha sonra şöyle yapalım. 72 tane ikili trabzanınız olması lazım. Sayalım. Bununla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bakın çok güzel noktaya denk geldi. Bazen de tam böyle gelmiyor arkadaşlar. Bu çok güzel denk geldi. Şimdi buraya yine turuncu koyacağım. Çünkü turuncudan turuncuya gelecek. Bu şekilde 2 tane koyacaksınız arkadaşlar. Şimdi maviden maviye 36 tane trabzanım var. Bunlar da dahil arkadaşlar. Bu maviler de dahil. Şimdi turuncudan sayalım. Saymamıştım. İnşallah bir problem yok. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Yani iki parçayı da 36 trabzana ayırmış olduk. Yani başka arada trabzan yok arkadaşlar. Yani şuradan ayrılacak. Şimdi burada en son şu şekilde örmüştüm. İçten örmüştüm. Şimdi bundan sonra dıştan öreceğim için şu taraftan başlayacağım arkadaşlar. Bakın zaten örgülerden de belli oluyor. Burası iç kısımdan ördüğüm belli. Şimdi bakın tığımı şöyle koydum. Bir kez çevirdim. Sonra bir kez daha çevirdim. Şu şekildeyim. Şurayı tutuyorum. Turuncunun olduğu trabzanın tepe noktasına batıyorum. Şunu çıkartıyorum. İlmek alıyorum. Bakın 3 tane var. Şu an 3 tane var. Şunu birazcık uzatıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekildeyim. Şimdi şu tığ pulumu da birazcık indireyim. Engel olmasın. Buradan alıyorum. Önce ikisini, daha sonra bu ikisinden geçiriyorum. Şöyle sıkılıyorum. Bunu daha sonra gizleyeceğiz.
Evet, bakın pullarım bu tarafta, doğru taraftayım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1, 2 ve devam ediyorum. Bakın ilk trabzanla devam ediyorum. Doğru yere battığınızdan emin olun arkadaşlar. Arkalı önlü ördüğümüz için trabzanlarımız biraz eğik bir pozisyonda oluyor. O yüzden mümkün mertebe doğru yere battığınızdan emin olun. Şöyle ip ayrılmalarınız da olursa onları düzeltin. İpimi doladım. İlk trabzanı batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Çok fazla gevşek çekmiyorum arkadaşlar. Çok uzun trabzanlar da çekmiyorum. Ben genel olarak, prensip olarak modellerimde çok fazla uzun çekmem yani. Yani elimin yapısı da öyledir ama çok da tercih etmem. Çünkü hem çok salaş olur, yani çok salaş olur örgünüz, hem de çok böyle delikli, boşlukları görünen bir örgü olur. O yüzden çok uzun çektiğimi söyleyemem. Yani o şekilde alıştırmışım kendimi. Ama bu demek değil ki çok kısa çekiyorum. Yani bakın şu şekilde normal çekiyorum aslında. Ama çok uzun çekenleriniz var. Onu biliyorum. O yüzden dikkat edin yani. Çok böyle uzun trabzanlar çekmeyin. Zaten ölçü paylaşımı yaptığım zaman trabzanlarınızın boyu uzun mu kısa mı kalmış zaten kendiniz de anlayabilirsiniz. Her aşamada genelde ölçülendirme yapıyorum. Biraz sıkı çekiyorum trabzanlarımı. Evet, şimdi bu şekilde örüyoruz. Nereden başladık? Turuncu belirleyicim vardı. Onun üzerinden başladık. Şu şekilde geleceğiz. Ve en son turuncunun üzerine ikili trabzanımızı yapacağız. Tabii ki bu sıra sonundaki bir dişi göstereceğim size arkadaşlar. Buradan buraya gelip şuraya kadar geliyorum. Evet, bakın turuncu bölgeye doğru geliyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bu trabzana batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu turuncunun olduğu nokta son batacağım nokta. Evet. Gerçekten bir sıra fazla yapmam daha güzel olacak arkadaşlar. Yani çok iyi bir tespit oldu. Şimdi ikinci sıraya devam ediyoruz. İkinci sıraya 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirle çekiyoruz. Bu zincirlerimizi çok gevşek çekmiyoruz arkadaşlar. Bazen 3 de çektiğimiz oluyor. Yani 3 çekersek gevşek çekeceğiz. 4 çekersek sıkı çekeceğiz. Bunu unutmayın bu tarz trabzanlı işlerde. Şimdi ipimi doluyorum. İlk trabzanın bakın V gibi olan kısmına, bunu daha önce videolarımda defalarca tekrarlıyorum. Çünkü farklı yerlere batıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuraya batıyorsunuz, şu tepesine batıyorsunuz. Bakın tam bir noktası var şurada. Şöyle yakalıyorsunuz. Şu şekilde çekiyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman çok daha bakın muntazam oluyor trabzanlar. 2 defa da çektik. Şimdi burada yanılmayın diye belirleyici koymak istiyorum. Hangisine koyacağım? Burada 1, 2, 3, 4 tane zincirle çıkış yapmıştım. Buradan sayarsanız 1, 2, aşağıdan sayarsanız 3. oluyor. 1, 2, 3. 3. zincir oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir zincir çektik. Bir sonraki trabzanın V gibi olan kısmına batıyoruz. Çok aşırı gevşek çekmiyorum. Benim elim zaten sıkı. Gevşetmem de mümkün değil ama uyarısını yapayım. Eli çok gevşek olan arkadaşlarımız var. Onlar en azından dikkat ederek örsünler. Zaten çok böyle uzun bir gövde değil. Hemen bitiverecek olan bir gövde. O yüzden dikkat ederek yapalım. Sıkılığı ve gevşekliği belirleyen zincirimiz bu arkadaşlar. Daha önce defalarca söylemişimdir. Yani bunu ne kadar gevşek tutarsanız şu aralardaki mesafeniz uzar, gevşek durur ve bu ölçünüz de uzar dolayısıyla arkadaşlar. Yani bunu her zaman sıkı tutacağız.
Şu şekilde aldığımız zaman bakın buraya geldiğim zaman şu şekilde bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz sonraki ilmeği. Ama şu ilk ilmek sıkılığı ve gevşekliği belirleyen ilmek, dolayısıyla ölçünüzü de etkileyen ilmek. 2 defa da çekiyoruz ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi burada zincir yapmayı unutmuşum. Dönüyorum. Muhakkak zincirlerinizi yapın arkadaşlar. İp kalın olduğu için eğer orada zincir yapmadan atlarsanız çok belli olur o hata. O yüzden fark ettiyseniz yol yakınken dönüp sökmenizi öneriyorum. Evet, devam etmeyeyim artık. Bu şekilde geliyoruz. Nereye kadar? Bakın burada yerini tespit edelim. Bakın burada bir özel çıkışla çıkmıştım. Sonra 2 tane zincir yapmıştım. Bunun birinci zincirine, yani şuradan dipten birinci zincire son batacağımız nokta olarak belirleyicimi koydum. Evet, yapıp geliyorum. Evet, şimdi sıranın sonuna doğru geliyoruz. Zincirimi çektim. Buradaki gelen trabzanı batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada belirleyici koyduğum noktayı, yani hangisiydi? Birinci zincirimiz oluyor. Buradan baktığımızda birinci zincirimiz oluyor. O noktaya batıp bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle batacağım inşallah. İki defa da çekerek bitiriyorum. Şimdi tekrar gösteriyorum. Zincirimi çektim. İki defa da çekiyorum. Evet. Ve sıranın sonuna geliyorum. Şöyle el ütümüzü yapalım. Böylece gövdenin 3. sırası diyebiliriz. Ama ben 3 olarak saymayacağım. Yani bu dönerek yaptığım sırayı saymayacağım arkadaşlar. Parçalı olarak tek başına yaptığım 2. sıraydı bu. Şimdi kaç sıra yapacağız? 7 sıra yapacağız arkadaşlar. Bir sayayım. Bir yanlışlık olmasın. Evet. 7 sıra bu şekilde düz yapacağız. Daha sonra 3 sırayı bakın bu şekilde eksilteceğiz peş peşe. Yani 10 sırada bu bölümü tamamlayacağız. Söylediğim gibi parçalı kısmı, yani tek taraftan örülen kısmı sadece sayıyorum. Bu tek başına yaptığım sırayı saymıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi 1, 2, ikinci sıramı tamamladım. Çıkış yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Buranın başını da göstereyim. Ondan sonra devamında 7 sıra boyunca yaparsınız. İpimi doluyorum. İlk trabzana batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Yine burada unutmayalım. 1, 2, 3. Üçüncü zincire belirleyicimi koyuyorum. Örüp geldiğim zaman batacağım son nokta burası arkadaşlar. Evet, aralarda bir zincir çekerek devam ediyoruz. Kafeslerimizi oluşturuyoruz. Çok fazla gevşek örmeden örmeye devam ediyoruz. Şimdi buradan bu şekilde geleceğim. Buraya geleceğim. Zaten belirleyicimi 3. zincire koymuştum. Son kafesimi, yani son trabzanımı buradan oluşturacağım. Sonra yine 4 zincirle çıkacağım. Geleceğim. Sürekli arkalı önlü bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Yani toplam buradan başlayarak 1, 2, toplam 7 sıra öreceğiz düz bir şekilde. Daha sonra eksiltme bölümüne geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben şimdi 7. sıramın sonuna geldim. Bakın son kafesi beraber yapacağız. Bu şekilde ilerledim. Şöyle de göstereyim. Bakın bu şekilde. Şöyle her sırada el ütüsü yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. O çok önemli. Sadece tabana ütü vurdum. Şu ana kadar hiç ütü yapmadım. Size şöyle bir ölçü paylaşımı yapacağım. Hem enden hem de boydan. Şöyle bakın, son sıramın
Hatta şunu bitirelim. Öyle ölçü paylaşımı yapayım. Şimdi bakın burada ne yapıyorduk? 3. zincire belirleyici koymuştuk. Zincirimi çekiyorum ve 7. sıranın son ikili trabzanını yapıyorum. 2 defa da çekiyorum. Şimdi 7. sıramı tamamlamış oldum. Hemen bir enimi ölçeceğim öncelikle. Şöyle hafif, çok hafif gerdiriyorum arkadaşlar. Çok değil. Evet, bakın 39 santim geldi. Şimdi şu kısmı ölçeceğim arkadaşlar. Bir de şurayı ölçeceğim. Bakın şu başladığım ilk sıraya kadar şöyle ölçtüğüm zaman 9 santim. Bakın şuradayım. 9 santim. Yani siz de trabzanlarınızı bu şekilde çok fazla uzun çekmezseniz benimle aynı ölçüde yakalarsınız. Çok yüksek bir çanta çalışmıyoruz çünkü arkadaşlar. Ama siz derseniz ki ben biraz daha yüksek çalışmak istiyorum. Şu düz kısmı biraz daha yüksek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Hiç mahsuru yok. Şimdi bundan sonra 3 sıra eksiltme yapacağız arkadaşlar. Eksiltmeyi nasıl yapacağımızı şimdi görelim. 8. sıraya çıkış yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Şimdi normalde 4 zincirle çıkış yaparken sürekli düz ördüğümde bu sırada eksiltme yapacağım için 2 zincirle çıkıyorum. Çok fazla sıkmıyorum zincirlerimi. 2 zincir çektim, ters çevirdim. Şimdi burada ipimi doluyorum. Bakın ilk gelen trabzanın yine şu ortasına batıyorum. İlmek alıyorum. Bakın şöyle uzatıyorum. 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Yani bir ikili trabzan yapıyorum. Buradan saydığınız zaman 1, 2, 3. Yani şu ilmeğe belirleyici koyuyoruz. Bir sonraki sıraya da örüp geldiğimiz zaman batacağımız nokta orası olacak. Belirleyicileri kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ben deneyimli olduğum halde ben de kullanıyorum. Çünkü çok rahat ilerliyor. O yüzden özellikle eksiltme sıralarında belirleyici koymanızı öneriyorum. Şimdi hemen bir zincir çekiyoruz. Bu zinciri kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Unutulmaya müsait bir zincir çünkü. Şimdi devam ediyoruz. Artık her zaman yaptığımız gibi kafeslerimizi oluşturuyoruz. Yani ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz ve trabzanın ortasına batarak kafes oluşturuyoruz. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Şu sıra sonunda bir eksiltme yapacağız. Onu göstereceğim. Evet, bakın şimdi sıranın sonuna geldim. Burada 2 tane trabzan var önümde. Şimdi son trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. İlk trabzana batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Bakın 3 tane var tığımda. Şimdi ikisinden geçirip bu ikisini tığımda bekletiyorum. Şimdi bir kez daha tığıma ipimi doladım. Şu belirleyicinin olduğu noktaya 3. zincirden tığımı sokuyorum. Şu şekilde alıyorum, uzatıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane var. Önce ikisini çekiyorum. Daha sonra 3'ünü çekiyorum ve burada eksiltmemi gerçekleştiriyorum. 8. sıranın sonunda 2 tane trabzanım eksilmiş oldu. Şimdi devam ediyoruz. 9. sıraya çıkış yapıyorum. Yine ne yapıyorduk? 2 zincirle çıkıyorduk. Çok fazla sıkı olmayan 2 zincir çekiyoruz. Şöyle yapayım daha güzel belli olsun. Şimdi buradaki 2 trabzan teke düşmüş oldu. Gelen trabzanla devam ediyoruz. İpimizi doluyoruz. Gelen trabzanın ortasına batıyoruz. İlmek alıyoruz. 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz ve eksiltme işlemini yapmış oluyoruz. Şu iplik çıkıntılarına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada hemen ne demiştim? Şuradaki dibindeki ilmeğe buradan saydığınızda 3. ilmeğe belirleyici koyuyoruz. Hemen bir zincir çekiyoruz ardından ve devam ediyoruz. Kafeslerimize devam ediyoruz. Aralara bir zincir çekerek
kafeslerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Evet, devam ediyorum. Sıra sonunda tekrar buluşuyoruz. Şimdi burada bir eksiltme yapacağım. Bakın bir önceki sırada ben eksiltme yapmıştım ve üçgenin tepesine belirleyici koymuştum. Burada batacağım bir nokta var. Bir de önümde bir trabzan var. Şimdi son trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. İlk trabzana tığımı sokuyorum ve ilmek çıkartıyorum. Bakın 3 tane var. Şimdi önce ikisinden geçirip çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmek kalıyor. Şimdi batacağım nokta burası. Öncelikle tığıma ipimi doladım. Üçgenin tepe noktasına belirleyiciyi çıkarttım. Noktaya tığımı sokup şu şekilde ilmek aldım. 4 tane var. Önce ikisini, daha sonra üçünü çektim. Ve bakın bu şekilde eksilmeye devam ediyor. Şimdi son bir eksiltme sıramız var. Onu yapacağız. 1, 2, ipimi doluyorum. Gelen trabzana batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Ve buraya yine 3. ilmeğe belirleyicimi koyuyorum. Bir zincir çekiyorum ve normal kafeslerimi yapmaya devam ediyorum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonunda yine eksiltmeyi göstereceğim. Evet, şimdi yine sıranın sonuna geldim. Bakın burada tepe noktası var ve bir tane trabzanım var. Yine eksiltme yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. İlk trabzana batıyorum. 3 tane var. Önce ikisini çekip bu ikisini bekletiyorum. Şimdi bu belirleyiciyi çıkartıyoruz. İpimi doluyorum. Belirleyiciyi çıkarttığım üçgenin tepe noktasına batıyorum ve bu şekilde ilmek alıyorum. Bakın 4 tane var. Şimdi önce ikisini, daha sonra üçünü çekiyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 sıra eksiltme yaptık arkadaşlar. Hem bu taraftan hem bu taraftan eksiltmemizi gerçekleştirdik. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şuradaki pulumu çıkartacağım. Ve şuradan ipimi çıkartıyorum. Şöyle biraz sıkılıyorum. Evet. Şu ölçümü de paylaşayım sizinle arkadaşlar. Bakın şurayı paylaşıyorum. Eksiltmenin tepesinden şuraya kadar 30 santim. Evet, diğeri de aynı şekilde çıkmıştı. Evet, şimdi artık sık iğne kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bu ipimiz kalın olmasına rağmen ben 3 milim tığ kullanacağım sık iğne tığlamasında. Bakın şöyle bir kenar tığlaması yapacağız. Yani ilk önce etrafını tığlayacağız. Daha sonra sık iğne yapacağız. Aslında görüntüde baktığınız zaman sanki kaydırma yapılmış gibi duruyor. Fakat kaydırma yapmadan bu sertliği veriyoruz arkadaşlar. Bakın yani epey sert oluyor. Biraz da ipin yumuşaklığından kaynaklı olarak buradaki ilmekler birbirine yapışık bir şekilde olduğu için böyle bir görüntü aslında sağlamış oluyoruz. Aslında normalde kağıt iple veya başka bir iple bu şekilde yapışık olmayabilir. Normal diğer rafyaları kullanırken örneğin bir sıra kaydırma yapıp üzerine o şekilde yapıyoruz. Çok daha büyük ve yapışık oluyor ilmeklerimiz. Ben aslında burada büyüklüğü benim için önemli değildi. Burada sertliği benim için önemliydi ve aralık olmaması önemliydi. Bu çantayı tasarlarken onu düşünmüştüm. Bunu sadece tığ numaramızı düşürerek yapacağız. Şimdi siz belki farklı ipler kullanıyor olabilirsiniz. O yüzden benim vereceğim tığ numarası 3 milim tığ sizin için yüksek bir tığ numarası olabilir. O yüzden kullanacağınız malzemeye bağlı olarak
2,5, 2,75 bu numaraları bile tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Deneyeceksiniz. Minik minik sık iğneler olacak şekilde ve sıkı olacak şekilde tığ numaralarınızı seçmenizi öneriyorum. Ama bu ipi kullanacaksanız, Hicaz markasının kalın rafyasını kullanacaksanız bu kısmını 3 milim tığ ile devam edeceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar bu aşamada aynı markanın aynı tondaki düz rafyasını kullanacağım. Aslında renk tonları aynı, sadece diğerinde pul kullanılmış. Bunda pul yok. O yüzden bu sık iğne kısmını düz ipiyle yapacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi bakın. Burası benim tabanımın orta kısmı, yan kısmı. Şimdi buradan başlayacağız. Şöyle geleceğiz. Şuraya kadar bir sık iğne ile döneceğiz arkadaşlar. Boşlukları doldurarak döneceğiz. Bakın burası benim ön yüzüm. Karıştırmayın. Yani ters taraftan başlamayın arkadaşlar. Sık iğnelerin ön yüzü ön yüzünde olmak zorunda. Şimdi bakın. En son buradan başlamıştım. Bir sıra spiral şeklinde ördüğüm sırayı yapmayacağız arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın şurası ilk sıram, kıvrılan ilk sıram, spiral şeklinde de ördüğüm sıra. Burası ise tek parça halinde ördüğüm sıram. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın şuradan, bakın hemen şuradan trabzanın üzeri gibi düşünün. Şuradan tığımı sokacağım. Ve buradan ilmek çıkartacağım. Yani kafesin bir yanı oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapayım. Bakın hemen şuradan ilmek çıkarttım. Bunu şöyle alıyorum. Şurasını gevşek tutmuyoruz arkadaşlar. Burası sıkı oluyor. Şimdi bakın ilk kafesin içine sık iğneler yaparak başlayacağım. İlk 3 sıramız karelerden oluşuyor. Ben onlara kareler diyorum arkadaşlar. Eksiltme yaptığımız zaman bakın burada üçgen gibi bir görüntü oluyor. Bunlara, bu kafeslere ben kareler diyorum. Her zaman anlatımlarımı o şekilde yapıyorum, anlayacağınız şekilde. O yüzden kareler dediğim zaman 4 zincirle dönüş yaptığımız kafesleri anlamanız lazım. Şimdi bu iplerimi de gezdireceğim. Şimdi buradan ilmeğimi çıkarttım. Şurayı sıkı tutuyorum. Şimdi şurayı sıkı tutuyorum ve ilk kafeste başlıyorum. İlk kafesin içine giriyorum, ilmek alıyorum bakın ve şu şekilde sıkı bir sık iğne yapıyorum. Tekrar giriyorum. Bakın tekrar bir kez daha giriyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya eğer uzun çektiyseniz bir tane daha yapabilirsiniz. Burası başı çünkü arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Ve devam edeceğim. Şimdi şöyle bir kural var arkadaşlar. Yani bu kural aslında deneyimle kazanılan bir kural. Şimdi genelde kafesli tekniklerde kenar tığlaması yaparken, kareden kareye geçiş yaparken şu ara kısımlara, bakın şuradaki ara kısımlara batmıyoruz. Sadece kafeslerin içine ikişer tane batıyoruz. Ama kareden üçgene geçerken, bakın şurada mesela kareden üçgene geçerken ne yapıyoruz? Uzak kaldığı için şuradaki ara kısma da batıyoruz arkadaşlar. Şu sıranın hizasına da batıyoruz. Üçgenden kareye geçerken, buradan buraya geldiğimizi farz edelim, aynı şey geçerli. Yani sadece kareden kareye geçerken kafesin içine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Diğerlerini de aralara yapıyoruz. Şimdi burada başlangıç yaptığımız için gerekirse bir tane fazla yapın dedim. Çünkü bunu böyle kaydırma gibi düşünün. O yüzden buraya bir tane daha yapmış oldum. Yani totalde 3 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi şuraya geçiş yapıyorum. Bakın şuraya geçiş yapıyorum diğer kafese. Bir tane sık iğne yaptım. Buradaki sık iğnelerimi sıkı yapıyorum arkadaşlar. Tekrar ikinci bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada ikinci kareye yaptıktan sonra üçüncü kareye geçiş yapıyorum. Bu ilmeklerimi de gezdiriyorum. Bakın sıkıyorum arkadaşlar.
Zaten tığ numaram 3 olduğu için sıkabiliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar kareye geçiş yapıyorum. Bakın 2 tane yaptım. Şimdi diğer kareye devam ediyorum. Şunları keseceğim artık arkadaşlar. Yani şu eksiltmeye kadar sürekli karemiz olduğu için sadece kafeslerin içine 2'şer tane yapıyoruz. Şimdi burada 2 tane yaptım. Diğerine geçiyorum. 2 tane yapıyorum. Şimdi diğerine geçiyorum. 2 tane yapıyorum. Bakın hiç kasma yapmıyor. Şöyle de göstereyim. Gayet yeterli oluyor. Şimdi 1, 2, 3 bir kareye geçiş daha yapacağım. Yani 7 tane burada karem vardı. Hepsine sadece kafesin içerisine 2 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi bakın kareden üçgene geçeceğim. O yüzden şu ara kısma yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi üçgenin içerisine 2 tane yapıyorum. Şimdi üçgenden üçgene geçeceğim için yine araya yapıyorum. Şimdi üçgenin içindeyim. Bakın 2 tane yapıyorum. Bakın ne kadar güzel oluyor. Şimdi bakın yine üçgene geçeceğim. Araya yapıyorum. Üçgenin içine 2 tane yapıyorum. Birincisini yaptım. Şimdi ikincisini de yapıyorum. Şimdi şu üçgenin bakın tam tepe noktasına tığımı sokup oraya da bir tane yapacağım. Şimdi dönüyorum. Bakın karenin içine 2 tane yapacağım. Daha sonra diğer karenin 2 tane yapacağım. Daha sonra diğer 2 karenin içine 2 tane yapacağım. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada pilemizi oluşturacağız arkadaşlar. Pilemizi nasıl oluşturacağız? Tam orta noktasını bulacağız arkadaşlar. Şimdi burada trabzanlarımızı sayalım. Şu eksiltmeyi yaptığımız için şu 2 tanesini 1 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. trabzanın üzerine koyalım. Farklı renk koyayım da karışmasın. Bakın orta noktasını tespit ediyoruz. Şimdi buradan sayalım. Burası 15. trabzanımda. Şimdi buradan itibaren sayalım. Bakın şu üçgeni 1 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi demek ki orta noktam şurası benim arkadaşlar. O yüzden orta nokta olarak ortasına koyacağım. Trabzanın üzerine değil, kafesin arasına koyacağım. Bakın tekrar şimdi sayalım. Bu ortak nokta. Bunu saymayacağım. Şuradan başlıyorum. Bakın.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 buradan. Şimdi şunu ortak sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın 15 yani boşluk bizim ortak noktamız olmuş oluyor bu durumda. Yani orta noktasını buluyoruz arkadaşlar kısacası. Şimdi pileyi oluşturacağız. Pile çünkü dengeli olsun diye. Şimdi yapacağımız bir şey daha var. Evet, şimdi orta noktasını bulduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 kafes bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunu saymıyoruz. Ortak noktayı saymıyoruz. 5 kafes bıraktıktan sonra şuraya belirleyicimizi koyuyoruz. Şimdi bu tarafa da bunu saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 kafes bırakıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Trabzanın üzerine. Şöyle provasını yapıyoruz. Bakın şöyle olacak şekilde pile vereceğiz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burayı kesmeyeceğim. İki tane karenin içine yapıyoruz. Kafesin içine. Bakın şu noktaya kadar geliyorum. 1 ve 2. Bu şekilde geldim. Şimdi burada pilemizi oluşturalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın. Şöyle önce ayarlıyoruz. Bakın tam şu orta noktanın üzerine gelecek şekilde bunu çıkartıyoruz. Ve başlıyoruz. Şimdi bakın şuraya batıyorum. Aradaki parçaya batıyorum ve sonraki parçaya batıyorum. Tepesine batıyorum. İlmek alıyorum bakın ve sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bakın kafesin içerisine giriyorum. Bakın hepsini tutturuyoruz arkadaşlar. Kafesin içine girdim. Buradaki kafesin içine giriyorum ve şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı kafesin içerisine giriyorum. Şöyle buraya da giriyorum ve buradan sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi şuradaki nokta müsait. Şuradan giriyorum. Bakın şuradan girdim ve şuraya batacağım. Hatta kafesin içine batacağım. Şuradan ilmek alacağım ve sıkacağım şu şekilde. Sık iğnemi yapacağım. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi burası tam böyle yapışık gibi olması için biraz daha yapacağım arkadaşlar. Bir kere daha şuradan batacağım. Bakın şöyle batıyorum. Şuraya bir kez daha batıp şöyle bir sık iğne yapacağım altlardan. Evet. Bu şekilde sabitlemiş oldum. Şimdi bu tarafı yapacağız. Bunu çıkartayım artık.
Şimdi buradan alıyorum şu şekilde. Bakın. Şu mesafeyi bir ölçeyim. ...11 santim. Evet, 11 santim. Sıkıntı yok. Olmaması lazım zaten ama yine de ölçüyoruz. Şimdi şöyle. Şimdi bakın böyleydim. Şimdi şuradan yakalıyorum ucundan, tepe noktasından, yakın bir noktadan. Şöyle bir sık iğne yapıyorum, sıkıca. Bakın sıkıca bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar aynı noktaya batıyorum. Hepsini tutturuyorum. Arada da bir parça var çünkü. 1, 2, 3. 3 tane ucu tutturuyorum arkadaşlar. Sık iğnemi yaptım. Şimdi şu kafesin içine ve arkadakinin içine yapıyorum. Bakın sık iğne yapıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi tekrar kafesin içindeyim. Şöyle tutturacağım. Sık iğnemi yapacağım. Şöyle bakalım. Evet. Bunu çıkartalım. Şimdi bundan sonra kafesin içiyle devam ediyorum arkadaşlar. Yine 2 tane yapıyorum sıkarak. Bu şekilde devam ediyorum. Yani burada aslında sık iğne yapıyoruz. Sadece 3 parçayı birbirine birleştirerek yapıyoruz. Bakın şimdiden bile çok güzel olmaya başladı. Burayı kesmeyeceğim arkadaşlar. Bu sıra önemli. Şu dönüşü de göstereceğim. Sonra devamını da yapabilirsiniz. Köşeye geliyorum. Yani karelere 2'şer tane sık iğne yaparak köşeye doğru geliyorum. Şimdi üçgenimiz daha var. Şurası. Belirleyici olan nokta üçgenin köşesi. Bunu çıkartıyorum. Köşeyi dönerken şu üçgenin tepesine de batıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım. Şimdi dönüyorum. Üçgenin içindeyim. 2 tane yapıyorum. Üçgenden üçgene geçiş yaptığım için araya da yapıyorum. Bakın. Şimdi üçgenin içine 2 tane yapıyorum. Üçgene geçerken yine araya yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 üçgenin içindeyim. 2 tane yapıyorum. Üçgenden kareye geçiş yaparken yine araya yapıyorum.
Ve artık karelerin içine ikişer tane yapıyorum. Bu şekilde hepsinin içine ikişer tane yapıp şurada buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bakın sona geldim. Son karenin içine 2 tane yaptım. Bakın şurada onun hizasında bir tane trabzan görüyorsunuz. İşte oraya şöyle batıp bir kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kaydırmamızı yapıyoruz. Zincirimizi çekiyoruz ve burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra iplerimizi temizleye gideceğiz arkadaşlar. İğne yardımıyla gizleyeceğiz iplerimizi. Şimdi bakın şuradan geçiriyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şöyle biraz elimizle düzeltelim. Bakın bu şekilde ilk sırayı tamamlıyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiş yapıyoruz. Şimdi ikinci sırayı buradan başlamıyoruz arkadaşlar. Bu kenarı 2 sıra yapacağız ama en son sırada yapacağız. Şimdi 1, 2, 3 kafes sayıyoruz. Bakın 3 kafes sayıyoruz. Ve daha sonra şu hizada araya yaptığımız ilmekten şu şekilde tığımızı sokuyoruz. Bakın araya yaptığımız üçgenden sonra kareye geçerken araya yaptığımız ilmeğe sokuyoruz. Şimdi buradan ilmek alacağım. Çok uzun tutmanıza gerek yok. Şöyle ilmeğimi çıkartacağım. Bunu bu şekilde alacağım. Ve hiç böyle zincir çekmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki ilmekten tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Bu ipimi de gezdiriyorum bu arada. Bakın bu şekilde. Ve bir sık iğne yapıyorum. Sıkı bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada sıkıyorum arkadaşlar. Bakın sıkı sıkı yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Ve devam ediyorum. Sıkı sıkı sık iğneler yapıyorum. Şimdi bakın burada üçgenin içinde 2 tane sık iğnem var ve bu trabzanın üzerinde bir tane sık iğne var. Yani 1, 2, 3 tane sık iğnem var. Bu üçgenin içindeki birinci sık iğneye tığımı sokuyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya bir kez daha sokuyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yani çiftlemiş oluyorum. Devam ediyorum. Bu üçgenin içindeki diğer sık iğneye tek yapıyorum. Şimdi bakın tam trabzanın üzerindeyim. Buraya yine çift yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde 2, 1, 2 ile bu köşeyi dönüyorum. Ve diğerlerine devam ediyorum artık arkadaşlar. Şunu keseyim.
tek sık iğne ile devam ediyorum. Sıkarak devam ediyorum. Sıkmak ne demek? Şunu bol tutmamak demek. Bakın, pileye doğru geliyorum. Her birine birer tane batıp yoluma devam ediyorum. Sıkı sıkı sık iğneler yapıyorum. Bu ipi örmesi gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Yumuşacık. İstediğimiz kadar sıkabiliyoruz ilmekleri. Şurada hafif bir çukur gibi bir görüntü var. Bir sonraki sıralarda düzelecek arkadaşlar. Pileyi verdiğimizden dolayı. Zaten kötü anlamında değil ama orayı dümdüz yapmak için bir sonraki sıraları bekleyelim. Eğer düzelmezse oraya 3 ile geçebilirsiniz. Tepe oluşturabilirsiniz. Ama düzelecektir. Şimdi bu köşeye doğru geliyorum. Burada da aynı mantık geçerli arkadaşlar. Şimdi bakın, üçgene kadar geliyorum. Şimdi bakın, üçgenin içinde 2 tane var. Bu trabzanın üzerinde bir tane var. Şimdi bu trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaptım. Aynı noktaya batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Aynen burada yaptığım gibi. Şimdi bakın, üçgenin içinde 2 tane var. Birincisine tek yapıyorum. İkincisine çift yapıyorum. 1 ve 2. Burayı da bu şekilde 2 1 2 ile geçiş yaptım. Şimdi nereye kadar geliyoruz? 1 2 3. Üçüncü sıranın hizasındaki şu ilmeğe en son bitirip ipimi keseceğim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz oraya kadar. Şimdi bakın, burada biteceğim. Bir tane ilmekte burada ipimi geçirirken kullanmış olacağım. O yüzden şimdi burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde çıkartıyorum.
İğnemi takıyorum. Bu ilmeği atlıyorum ve bu belirleyiciyi takmış olduğum noktadan iğnemi geçiriyorum. Bakın, bu bırakmış olduğumuz ilmeğin üzerinden ipimiz geçmiş oluyor. Daha sonra bakın, ipin çıkış noktasından ve şuradaki ilmekten geçiriyorum. Ve şurayı sıkıyorum. Bakın şöyle sıkıyorum. Bakın ne kadar muntazam bir bitiş yapıyoruz. Ters çeviriyorum. Ve hemen yakın bir noktadan başlıyorum ipimi saklamaya. Bakın bu şekilde. Bu da bu şekilde. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Şimdi üçüncü sıramızı şöyle yapacağız. 1, 2, yani şunun hizasında. Yani aslında 1, 2 tane ilmek bırakmış olacağız. Bakın şuradan geçiriyorum. Şimdi ilmek alacağım. Şu şekilde. Bunu sıkı tutuyorum. Bakın ilmek aldığım ilmeği atlıyorum. Bir sonraki ilmekten tığımı geçiriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bu sırada artış yapmayacağız. Bu sırayı düz geçiyoruz arkadaşlar. Yine sıkı sıkı örüyorum. Her bir ilmeğin tepe boşluğuna sık iğnelerimi yapıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Burayı düz geçiyoruz. Şu köşede buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bakın köşeye geldim. Şimdi burayı geçeceğim ama şuranın yerini tespit etmek istiyorum yine. Bakın şimdi şurada bitirmiştik. 1, 2, şuradan. Şöyle de bir kontrol edelim. Evet. Burada bitirmiş olacağız. Çünkü buradan ilmeğimizi yaptıktan sonra buradan geçireceğiz. Aslında şuraya denk gelecek. Evet. Şimdi şuraya alacağım arkadaşlar. Çünkü bağlantıyı buradan yapacağımız için aslında bunu kapatmış olacağız. Yani 2 ilmek öncesi burası olacak. Şuraya alacağım.
Bir de buradan ilmeklerimi saydım arkadaşlar. Şu trabzana kadar buranın ilmek sayısıyla şu trabzanın şuradan ilmek sayısı aynı olması lazım. Yani biraz dengeli yaparsak daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu ilmeği de yapıyorum. Bakayım. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 8 olacak. Öteki tarafta da 8 vardı. İpimizi koparıyoruz. Çıkartıyoruz yine. Belirleyiciyi koyduğum noktadan geçiriyorum. Bunu çıkartayım artık. Bir ilmek atlıyorum. Diğerinden şu şekilde tığımı sokuyorum. Şimdi çıktığım noktadan geri geldim. Burada yine gizleyeceğiz. Kesiyorum. Ve bu sırayı bitirmiş oluyorum. Evet. Şimdi yeni bir sıraya başlıyoruz. Toplam 6 sıra yapacağız arkadaşlar. Kaç sıra yaptık? 1, 2, 3. Şimdi diğer sırayı şöyle yapıyoruz. 1, 2, şuradan başlıyoruz. Yine aynı şekilde diğer ilmekle başlıyorum. Ve bu sırayı da düz örüyoruz arkadaşlar. Yine sıkı sıkı örüyoruz. Evet, bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Buraya geliyoruz. Şimdi şunun yerini de tespit edelim. Buradan girmiştik. 1, 2. Şuradan. Bir bakalım. Evet, birinci sıranın bakın tam çizgisinde değilim ama biraz üstündeyim. Bu da aynı şekilde. Bakın tam üstünde olacak. Yine bağlantı yaptığım için yani bu iğnemin geçeceği kısım olduğu için bir öncekini alıyorum. Yani burada son ilmeğim bitmiş olacak aslında. Evet, şurayı yapıp buraya geliyorum. Evet, şimdi bakın yine bir ilmek bıraktım. İşaret koyduğum noktaya yine geçiş yapacağım. Sürekli aynı mantıkla ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan bir ilmek atlayarak geçiş yapıyorum. Sıkıyorum. Ve ipin çıktığı noktadan tekrar bu şekilde geçiriyorum. Bakın
harika oluyor. Bir, 2, 3, 4 sıra yaptık. Şimdi 5. sıraya geçiş yapıyoruz. Evet, şimdi yeni bir sıraya geçeceğiz. 5. sıraya geçiyoruz. Fakat bu 5. sırayı buraya ip takarak yapmayacağım. Şuradan itibaren komple döneceğim. Yani komple geleceğim. Şu köşeye kadar geleceğim. O şekilde yapacağım. Sizinle paylaşmış olduğum modelde ne yaptıysam tamamen aynı şablonu uyguluyorum. Çünkü çok güzel oldu formu. Burada ne yapmışım? Buradan başlamışım. Bakın buraya geldim. Tam şu üçgenin, köşede bir üçgenimiz var son sırada. Onun hizasına 3 ile dönüş yaptım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Çünkü formu hoşuma gitti. Sonrasında bir sıra daha şuradan ekleyip, bakın şu köşeden ekleyip son sıra 6. sırayı yapacağız. Bu şekilde bir gidişatımız olacak. Şimdi buraya ip takıyorum. Bakın yine şuraya ip takacağım ilk ilmeğe. Tığımı soktum. İlmeğimi alıyorum. Ve başlıyorum. Yine sık iğneler yapıyorum. Bu 2. sırayı geçtikten sonra bu kenar tığlaması biraz daha düzgün olmuş olacak arkadaşlar. Şuradaki bozukmuş gibi görünen görüntü daha güzel olmuş olacak. Hem de kenarda böyle güzel bir görüntüsü olmuş olacak. Üç milim tığla örüyorum arkadaşlar. Hiç tığ numaramı değiştirmedim. Sıkı sık iğnelerime devam ediyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Şöyle şuraya kadar geleyim arkadaşlar. Şuradan yükseltiye geçişi göstereceğim ve şuraya nasıl 3 tane sık iğne ile dönüş yaptığımızı göstereceğim. Evet. Şimdi bakın burada yükseltim var. Bakın şuraya batıyorum. Şuradan itibaren ip takıp başlattığım yükseltim var. Öncesinde buraya tığımı sokup sıkı bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bakın şu yükseltinin tepe boşluğuna batıyorum. 2 lobu da alıyorum ve sıkı bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra buraya batıyorum. Daha sonra bakın yükseltim yine başlıyor. Öncesinde sık iğnemi yapıyorum. Ve yine yükseltinin bakın şu lobunu yakalıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. Yine bakın yükseltim başlıyor. Öncesinde sık iğnemi yapıyorum. Yine yükseltinin tepe noktasına çift lobdan batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi şurada yerini tespit edelim arkadaşlar. Bakın üçgenim burası. Tam şu noktaya gelecek şekilde. Bakın şöyle şu noktaya gelecek şekilde belirleyicimi takıyorum. Bir de şurayı tespit edelim. Bir, iki, üç ilmek var. Burada da 1, 2, 3. Şöyle baktığım zaman şurası. Evet. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Ve şimdi devam ediyorum. Bakın şu dibindeki ilmeği unutmayın. Biraz sıkışıyor orada.
Bakın hafif şöyle şurayı yumuşattık. Yani çok böyle yuvarlak bir dönüş olsun istemedim. Şimdi burayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Şu noktaya geliyoruz. Burada da 3 ile döneceğiz. Şimdi şu pileyi geçerken bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın benim burada çukurum biraz kapandı. Bir önceki modelde yaparken çukurum biraz daha fazlaydı. Buraya ben tam şu pilenin ortasına 2 sık iğne yaptım ki o çukura biraz böyle tepe oluşturayım diye. Ama şu an yapmayacağım. Eğer sizin de orada belirgin bir çukurunuz varsa o şekilde yapabilirsiniz. Hatta bakın şöyle deneyelim. Şimdi tam bu noktaya geldim. Orta noktaya. Bir deneyeyim. Belki daha güzel olur. Bakın aslında daha güzel oldu gibi. Bir de yapmadan deneyeyim. Çünkü bir sıra daha geçeceğiz. İyice düzleşecek orası. Yok, yapmadan geçeceğim ben arkadaşlar. Oraya 3-2 yapmayacağım yani. Ama siz çok belirgin bir çukurunuz varsa yapabilirsiniz. Oradaki pileyi vermeyle alakalı birazcık. Şöyle geçeyim, göstereceğim. Bakın ben de gözükmüyor. Hiç gerek yok. Yapmayacağım arkadaşlar. Evet, şimdi şuraya kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi bu köşeye geldim. Belirleyici koyduğum noktaya 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Şu çok kalın oldu arkadaşlar. Evet. Eşit bir konumda olmasına dikkat edin arkadaşlar ve devam ediyoruz. Bakın hemen dibindekiyle devam ediyorum. Oraya atlamayın. Sıkmaya devam ediyorum. Şimdi burada yükseltiden aşağı ineceğiz. Her bir ilmeğe batıyoruz. Bakın hiçbir ilmeği atlamadan devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın diğer tarafta da ilk ilmekten başladığım için burada da kaydırmamı bu ilmekten yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde kaydırıyorum ve ipimi koparıyorum. Şimdi burada düğüm atmayacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan geçireceğim. Kalınlık yapıyor çünkü. Şuradan geçirip diğer tarafa geçeceğim. Bakın bu şekilde. Ve burada gizleyeceğim. Şöyle elimizle düzeltiyoruz yine. Şimdi son sıraya geçiyorum. Evet, şimdi son sıraya başlıyoruz. Son sıra artık sadece şuradan başlatıp şuraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Şimdi başlatacağım nokta neresi olacak? Şöyle bakın. 1, 2, 3. Burası 3 yaptığım nokta. Ben şuradan başlatacağım. Bakın tığımı
buraya sokacağım. Nerede bitireceğim? Çünkü burada başlangıcım benim. Burada da bitişim 1, 2, 3 burada bitmiş olacak. Evet. Bu şekilde başlıyoruz. Buraya ipimi takıyorum. Bakın bu şekilde. Ve bir sonrakine kaydırma ile başlıyorum bu defa. Şöyle kaydırdım. Devam ediyorum. Şimdi diğerine sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. Üçlü dönüş köşesinin üzerinden burada geçiş yapacağım arkadaşlar. Bir ilmek atlıyorum ve şöyle sıkıyorum. Ve tamamlıyorum. Evet, bakın bu şekilde oluyor. Şimdi bir sıra kaydırma yapacağız arkadaşlar. Şuradan itibaren başlayacağız. Her iki kanattan kaydırma yapacağız. Burası çok daha muntazam bir geçişle düzelmiş olacak. Ama öncelikle ben diğer parçamı örüp geleceğim. Çünkü kaydırmayı her iki parça üzerinden yapmış olacağım. Yani tekrar ip takmamak için buradan başlayacağım. Bu şekilde geleceğim. Sonra buraya geleceğim. Geçiş yapacağım ve diğer parçanın üzerinden kaydırmayı yapacağım. Ve daha sonra birleştirme işlemini iğne yardımıyla yapacağız. Ve şuradaki çıt çıtları göstereceğim ve çantamızı tamamlayacağız. Şimdi ben bu diğer parçamı da örüp geliyorum arkadaşlar. Evet, diğer parçamı da tamamladım. Bakın eşit bir şekilde bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi burada bir ölçü vermek istiyorum. Ölçü vermeyi unuttum zannedersem. Şimdi bakın öncelikle şu 6 sıra yapmış olduğumuz parçanın şöyle uzunluğunu ölçtüğüm zaman yaklaşık 3,5 santim. Bu tamamını ölçtüğüm zaman bakın şuraya kadar ölçeceğim. Şöyle ölçtüğüm zaman yaklaşık 15 santim. Tabii bir sırada spiral şeklinde döndüğüm sıra olduğu için yaklaşık boyumuz 16 santim. Şöyle oturttuğum zaman, bu arada ütü yapmadım henüz. Kaydırma yaptıktan sonra ütümü yapacağım. Şöyle bakın baktığım zaman bakın gerçekten 16 santim uzunlukta çok ideal oldu arkadaşlar. Şurayı da vereyim. Şöyle ölçtüğüm zaman 29, şurası 30 civarı, şurası da bakın 33 santim. Çok ideal ölçülerde oldu. Yani ben bu çantanın boyutlarını gerçekten çok sevdim. Ütümüzü en son yapacağız. Yani birleştirme öncesi ütümüzü yapacağız arkadaşlar. Birazcık şu pilelere de ütü basacağız. Ve şu kenar tığlamayı yaptıktan sonra şu kenarlara da ütümüzü yapacağız. Şimdi kaydırmaya başlıyoruz. Yine 3 milim tığ ile kaydırma yapacağız. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Şimdi kaydırma işlemine başlıyoruz. Yine düz ipimizle başlıyoruz. Şimdi şuraya bakın ilk ilmeğe şöyle tığımı soktum. Birazcık uzun tutuyorum burayı ki arkada saklama payı olsun.
ilmek alıyoruz. Ve başlıyoruz. Şimdi buradan ilmeğimi aldım. Diğer ilmeğe geçiyorum ve kaydırıyorum. Şu ipi arkada gizleyeceğiz. Şimdi burada önemli olan şey çok fazla sıkmamanız arkadaşlar. Çünkü burada bir kasma yapmaması lazım. Normal bir şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Evet, bu şekilde. 2 lobdan kaydırma yapıyoruz. Şimdi bakın buraya sona geldim. Şimdi şöyle yapacağım. Burada bakın bir tane ilmek var. Onu atlayacağım. Şuradaki boşluğa araya kaydırmamı yapacağım. Bakın. Şimdi buradan bunu da atlayıp şuradaki noktaya geleceğim. Ve kaydırmaya devam edeceğim. Şöyle. Bakın şöyle olacak şekilde geçiş yapıyoruz. Kaydırmayla geçiyoruz yani. Diğer parçaya geçtim. Burada ipimi uzunca kesiyorum. Çünkü bu ipi birleştirirken kullanacağım. Buradan ipimi çıkartıyorum. Buradan ipimi arka tarafa alacağım. Şurada bakıyorum. Evet. Şuradan arka tarafa alacağım. Ve buradan birleştirmeye başlayacağım arkadaşlar. Fakat öncesinde ütü yapacağım şimdi parçalarımı. Şu ipimi gizleyeceğim. Ve daha sonra birleştirme işlemini göstereceğim size. Evet, ütümü yaptım. Bakın gayet muntazam oldu. Her iki parçam da birbirine eşit. Birazcık şöyle pilelerin üzerine de ütü bastım. İçten ütüledim birazcık. Dıştan da ütüledim arkadaşlar. Yani son kez bir kez daha şu kenarlara bitirince yaparım. Şimdilik bu kadar yeterli. Şimdi başlayalım. İpim burada kalmıştı. İçeri almıştım ipimi. Pardon, şu tarafmış. Şöyle ipimi içeri almıştım. Şimdi buradan şöyle karşı tarafa ipimi geçireceğim. Şimdi burada zigzag şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle karşısına gelecek şekilde dikeceğiz. Fakat şu başlangıçları birkaç kere geçersek iyi olur. Şimdi burada bakın sadece kaydırmanın olduğu loblardan geçiyorum. Yani şu iki lobdan geçiyorum sadece. Buradan geçtikten sonra yana geçiyorum, karşıya geçiyorum, daha sonra yanından devam ediyorum. Şimdi bu başını birkaç kere geçeceğim. Bir kez daha geçeceğim. Şöyle güzelce sıkılaşsın diye. Yeterli.
Şimdi yanından geçiyorum ve karşısına. Şöyle sıkıyorum. Şimdi yanından bakın şu iki lobdan geçiyorum ve karşıya geçiyorum. Devam ediyoruz. Bakın böyle bunlardan geçiyoruz. Bazen bu şekilde birleştirme yaparken geriye dönük de yapabiliyorum arkadaşlar. Ama buradaki görüntü çok güzel olduğu için daha önce denemiştim. Bu çantada güzel durmadı. O yüzden bir kere geçeceğim sadece. İpimiz zaten kopmayan bir ip olduğu için bir kez geçmemiz yeterli olacak. Bu arada şöyle kıyaslamalı gidin arkadaşlar. Yani bir parçanız daha kısa kalmasın. Aynı seviyede olsunlar. Bakın o kadar güzel duruyor ki gerçekten çok hoş oluyor. Şimdi bu dikme işlemini buraya kadar yapmayacağım arkadaşlar. Yani nereye kadar yapacağım? Bakın şuraya kadar yapmayı planlıyorum. Birazcık şuradan boşluk bırakacağım. Daha güzel olacak. Yani şu şekilde biraz boşluk bırakarak tamamlayacağım. Evet, ben şimdi çantamın iki tarafını da birleştirdim. Bakın gayet muntazam oldu. Bu şekilde harika bir görüntüsü oluyor. Yani kaydırma yapıp kaydırmanın iki lobundan karşılıklı birleştiriyoruz. Bazı modellerimde şu şekilde gelip geriye dönük birleştirmeye devam edebiliyorum. Yani geçmediğim loblardan yapıyorum ama bakın ne kadar muntazam oldu. Buna gerek duymadım. Hatta denedim ama çok sıkıştı ilmekler. Yani şu güzel görüntü kayboldu. O yüzden vazgeçtim. Yani tek seferde birleştirme yeterli oluyor zigzag şeklinde. Ama yine tekrarlayacağım. Dilediğiniz şekilde birleştirme yapabilirsiniz. İsterseniz tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Ama ben tığ ile birleştirmeyi tercih etmiyorum. Bu şekildeki birleştirme gözüme çok daha hoş gözüküyor. Ama siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi geldik son aşamaya. Bakın ben bir tanesini hazırladım. Şu şekilde yerleştireceğiz çıt çıtlarımızı örgü parçası üzerine monte edip yerleştireceğiz. Ve hemen şuradan bakın şu kaydırmanın altından dikeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle bu tarafına sıkıştırdım. Şöyle bir parça yaptım. Yani çok büyük bir parça yapmayacağız. Şimdi bu parçayı önce örelim. Nasıl ördüğümüzü görelim. Bu parçayı 3,5 milim tığla ördüm arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane kilitle başlıyoruz. 3,5 milim tığ ile yapacağım. Ve 5 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dördüncü zincirden bir tane sık iğne yapıyorum. Normal zincir yaptık arkadaşlar. 1. Şimdi şuraya bir tane belirleyici koyalım. Ve devam edelim.
İkinci zincire ikinci sık iğnemi yapıyorum. 2 3 ve son zincirime dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buraya bir tane sık iğne yaptım dördüncü zincire. 2 tane daha yapıyorum aynısını. Yani 3 tane yapmış olacağım. Bir ve 2. Şimdi burada birincisine ve üçüncüsüne koyacağım. Arada bir tane boş var, ona koymadım. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bakın bu deliğe batmıştım. Buraya şimdi yani bu tarafta belirleyiciye kadar 1, 2, 3 tane sık iğnem var. Şimdi bu tarafta da 3 tane olacak. Bir kez daha bunu gezdireyim. Birincisini yaptım. Şimdi ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ve buraya son sık iğnemi yapıyorum. Yani düz taraflarda 3'er tane sık iğne var. Şu dönüşte de 3 var. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ters çeviriyorum. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. İkincisini yapıyorum. Üçüncüsünü yapıyorum. Şimdi dönüş köşesine geldik. Şimdi buna ilkine 3 tane yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi ikincisine boş bıraktığıma tek yapacağım. Bir tane yaptım. Şimdi bu diğer belirleyiciye 3 tane yapacağım. 1 2 ve 3. Ve 3. Şimdi burada 1 2 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve şuna sonuncusunu yapacağım. Ve 3. Şunu kesiyorum. Evet, şimdi bu sonuncusuna bir tane yapmıştım. 2 tane daha yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi yanındakine bir tane yapıyorum. Yanındakine bir tane yapıyorum. Şimdi buraya bir tane yaptım. Bu tarafta da bir tane var. İpimi kesiyorum. Birazcık uzun kesiyorum arkadaşlar. Buradan çıkartıyorum. Şuna bakın, yanındakine sokuyorum.
Böylece şu arada bir ilmek oluşturuyorum. Ve 3'e tamamlıyorum. Şimdi bakalım parçamızla uyumlu mu? Evet, uyumlu. Şimdi buradan monte edeceğiz ama öncelikle şurası düz tarafı. Şöyle delik açacağım. Şimdi bunu takacağım. Ve hazır. Şimdi monte edelim arkadaşlar. Onu göstereyim. Şimdi bunu tam pilenin hizasına şu şekilde, bakın şu şekilde monte edeceğim. Tam 0'a 0. Ve şuradan geçiyorum. Bakın tam kaydırmanın altından geçiyorum. Daha sonra geri döneceğim yanından. Ve şu yanından geçeceğim. Şimdi tekrar yanından geçeceğim. Biraz sıkalım. Ki tam böyle yapışsın arkadaşlar. Bakın şöyle sıkıyorum. Şimdi karşı tarafa geçeceğim tekrar.
Evet. Şimdi alta geçiyorum. Burada gizleyeceğim. Evet, burada kesiyoruz. İsterseniz düğüm de atabilirsiniz şurada bir yerde. İsterseniz şurayla da tutturabilirsiniz arkadaşlar. Ben tutturacağım şimdi. Bu şekilde daha güzel oldu. Evet, şimdi ben diğerini de dikip geliyorum. Artık videomuzu kapatıyoruz. Çantamız artık kullanıma hazır. Çıt çıtlarımızı diktik. Bakın bu şekilde son halini göstereyim. Şöyle kapanınca gayet şık ve kullanışlı bir çanta oldu. Gerçekten çok çok içime sinen bir proje. Yine farklı teknikleri gösterdiğim bir video oldu. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir ve umarım modeli siz de seversiniz ve kullanırsınız. Evet, artık videomu kapatıyorum. Bir sonraki modellerde, bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.